Yine güzel bir günden herkese merhaba. Bugün harika bir şerbetli tatlı ile karşınızdayım. Böyle çocukluğumdan beri kalan harika bir tattır o. Kalbura bastı. Gerçekten böyle dolu dolu söylemesi kalbura bastı. Yapımı çok zormuş gibi görünüyor ama çok kolay. Yapımı da çok zevkli ve tadı da tabii ki yemesi de anormal keyifli. Umarım beğenirsiniz. Hadi yapımına başlayalım. Kalbura bastığının şerbetiyle başlayalım. 2 su bardağı toz şeker. 2,5 su bardağı da su. 1 dilim limonu da içine atıyorum. Ve hafif karıştıralım. Ve ocağa gidiyoruz. Şeker eriyene kadar şöyle çırpıyorum ve bekliyorum. Şeker eridi, kaynamaya başladı. Şimdi ocağın altını kısıp 5 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakacağım. Şimdi de hamurunu yapalım. 125 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış tereyağı, margarin de kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullanıyorum. Bakın ne kadar yumuşak, krema kıvamına gelmiş. 1 yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt. Şöyle sıvı malzemeleri karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı irmik ve 1 çay bardağı da çok ince öğütülmüş ceviz. Ceviz sevmiyorsanız fındık da katabilirsiniz ama ceviz hamura çok büyük bir lezzet katıyor. Şöyle onu da koyalım. İki su bardağı da un. Ama unu tabii ki her zamanki gibi kontrollü koyuyoruz. Çünkü unu ne kadar çekeceğini bilemiyoruz. Unun markasına göre değişebiliyor. O yüzden kontrollü koyun. Artık elle yoğurma aşamasına geldi. Birazcık da tezgahta yoğuracağım. Hem de elimle yumuşaklığını ayarlayabileceğim. Şöyle hafif tezgahımı unluyorum. 1 paket vanilya. Yarım paket de kabartma tozu koyuyorum. Tam 2 su bardağı un kullandım. Bakın harika, yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi şöyle küçük parçalar koparıyorum ceviz büyüklüğünde. Ve onları şöyle hafif uzatarak yuvarlıyorum. Kalbura bastı uzun olur biliyorsunuz. Ben böyle delikli bir rende kullanacağım. İster kalbura basabilirsiniz, böyle bir rendeye basabilirsiniz. İstediğiniz şeye, bir kızartma teline, yani iz çıkartabileceğiniz bir şey. Şöyle daha irice kırılmış cevizlerimi de içine koyuyorum ben cevizli yaptığım için. Dediğim gibi fındık koyabilirsiniz, fıstık koyabilirsiniz. Ama orijinal kalbura bastı cevizlidir. Şöyle alttan topluyorum, poğaça hani toplar gibi. Ve çıkartalım bakalım rendeden. Bakar mısınız, boncuk boncuk şekiller çıktı. Harika duruyor. Ve şöyle tepsime yerleştiriyorum. Tepsiye yağ sürmenize hiç gerek yok. Bütün şekilleri böyle vereceğiz. Uzun yapıyoruz. Rendenin yuvarlak tırtıklı olan kısmına bastırıyorum. İçine de biraz ceviz koyup kapatıyorum. Tek yaptığım bu. Çok basit ama görünümüyle çok güzel. Tadı da harika. Hamurun rengini görüyorsunuz. Şimdiden koyu. Çünkü içine ceviz koyduğumuz için kalbura bastığının rengi koyu olur. Hani başka tariflerde açık renkli kalbura bastılar görebilirsiniz. İçinde ceviz olmadığı içindir. Ben buna şekil vermeyi çok seviyorum çünkü gerçekten çok eğlenceli.
Tam 25 tane kalbura bastı çıktı. Şimdi de pişirmeye gidiyoruz. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında alt üst konumdayken orta katına koyuyorum ve tahmini 30 dakika pişiriyorum. 30 dakika pişti, gayet güzel kızardı. Şimdi soğuk şerbetimi sıcak tatlının üzerine döküyorum. Tatlım sıcak, şerbetim soğuk. Şöyle dökelim. Görüyorsunuz şimdiden çekmeye başladı zaten. Ve şerbeti yiyince renkleri daha da koyulaşıyor. İşte harika. Kalbura bastılarım hazır. Şerbetini çok güzel çekmişler. Bakın benek benek, çok güzel görünmüyor mu? Boncuk boncuk böyle üstü. Şimdi kıvamını göstereyim size. Bakar mısınız, daha çatalı vurmamla ayrılıyor. İçi de gayet güzel şerbetini çekmiş. İşte kalbura bastılarımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol tuşunun yanında bir tane de böyle zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.